Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Toplum içerisinde saygın bir insan olmak, o kişinin bazı özellikler taşıdığına işaret eder. Saygınlığı sağlayan, güzel ahlaklı, dürüst ve kibar olması olabilir. Anlayışlı ve empati kurabilmesi olabilir. Hayatına ve çevresine pozitif katkı sağlayabilmesi olabilir. Sorumluluk alması ve tutarlı olması da olabilir. Bunlara pek çok özellik ekleyebilirsiniz. Mesela ön yargılı ve yargılayıcı olmaması da insana saygınlık kazandıran bir şeydir. Başarılı insanların da saygın olacağı söylene gelmiştir, ancak her başarılı insanın saygın olacağını söylemek elbette zor. Saygınlığın bir dizi özellikle kazanılabilecek bir şey olduğunu, bunu sağlayabilmenin başarıyı ancak taçlandırabileceğini söyleyebiliriz. Saygınlık ve itibar sahibi olmak her ne kadar toplumda bir kabul görme aracı olarak düşünülse de aslında kişinin kendi içinde öz saygısını beslemesi açısından daha önemlidir. Eğer toplumda kendini kabul ettirmek saygınlıkla eşdeğer bir şey olsaydı, etrafımızda bunca sözüm ona itibar sahibi zevatı göremezdik. Saygın olmak, yetenekleriniz, nitelikleriniz veya başarılarınızın yanında başkalarında hayranlık uyandıracak bazı özellikleri de taşıyıp taşımadığınızla ilgili bir şeydir. Bu videoda size daha fazla saygınlık kazandıracak bazı özellikleri ele alıyoruz. Eleştiriye açık ol. Sürekli eleştirilen bir insan olmak elbette bir takım şeylerin yanlış gittiğini gösterir. Bu durumda bir an evvel pozitif eleştirilere kulak verip kendimize çeki düzen vermek önemlidir. Ancak insana daha fazla saygınlık kazandırabilecek eleştiriye açık olma durumu böyle bir şey değil. Saygıya layık insanlar en ufak eleştiride esip gürlemezler. O eleştiriden kendilerini geliştirecek pay çıkarmayı bilirler. Bu elbette kişiliğinize saldırı ve saygınlığınıza gölge düşürecek nitelikteki eleştirilere cevabınız olmayacağı anlamına gelmiyor. Her iki eleştiri arasında ince bir çizgi olduğunu unutmayın. İnandığın şey için ayağa kalk. Etrafınızda her şeye emme basma tulumba gibi kafa sallayan, her söylenene katıldığını ifade eden, herhangi bir şekilde fikrini dile getiremeyen tipler vardır. Bu tipler asla saygın kişiler olamazlar. Çünkü yalnızca başkalarının duymak istediklerini söyleyenler ya da edilgen şekilde yalnızca söylenenleri onaylayanlar rüzgar önündeki fırıldak misali güvenilmez kişilerdir. Saygın bir kişinin evvela kendi fikri, kendi zikri olur. Bu fikirleri herkesin düşündüğünün aksine bile olsa onlar için ayağa kalkmayı, cesurca savunma yapmayı, gerektiğinde kibar şekilde başkalarının söylediklerine katılmadığını dile getirmeyi bilir. Saygın insanlar yalnızca şahsi fikirleri için değil, çevrelerinde gördükleri aksaklıklar ve adaletsizlikler için de ayağa kalkmayı bilir. Bunları görmezden gelmek yerine güçlü bir şekilde itirazlarını dile getirir. Sözünde dur. Ağzınızdan çıkan kelamı eylemlerinizle onurlandırmak önemli bir şeydir. Güvenilirlik ve dürüstlük saygının temel taşlarıdır. Doğru sözler söylediğinizde, bunu eylemlerinizle de gösterdiğinizde saygı duyulan biri olursunuz. Taahhütlerini yerine getirmeyen, verdiği sözün arkasında durmayan kimse saygıya layık değildir. Çevrenizde sözüne sadık bir kişi olduğunuza dair kanaat yerleştiğinde, bu pek çok olumlu düşünceyi de beraberinde getirir. Bir kişinin sözüne sadık olup olmadığını en güzel test edebileceğiniz zamanlar buluşma zamanlarıdır. Randevusuna sadık olmayan, karşıdakini bekletme konusunda hiç de rahatsız olmayan insanlar bahaneleri her ne olursa olsun saygıya layık olamazlar. Başkasının zamanını çalma. Tıpkı randevusuna geç kalarak başkasının vaktinden çalan kişiler gibi daha pek çok alanda pek çok şekilde insanların zamanını çalan insanlar vardır. Bunlar sadece sinir bozmakla kalmaz, aynı zamanda saygısız tiplerdir. Bir dakika önceye dönemeyeceğinizin farkında olarak yaşıyorsanız zaman çok değerlidir. Bu değerli şeyi sorumsuzca harcayan kişiler saygıya da layık değildir. İster bir randevuya gidiyor olun, ister bir sunum yapıyor olun, ister bir toplantı düzenliyor olun. Her ne yapıyorsanız insanların zamanını boşa harcamamak konusunda azami dikkat göstermelisiniz. Yardımsever ol. İnsana saygınlık kazandıracak şeylerden biri de yardımseverliktir. İster bir topluluk üyesi olun, ister bir şirkette çalışıyor olun ya da bir arkadaş grubu içerisinde yer alın. Yeteneklerinizi, yeterliliklerinizi, fikirlerinizi, düşüncelerinizi etrafınızın gelişmesi, daha iyiye doğru evrilmesi için kullanmaktan imtina etmeyin.
Çünkü başkaları için değer ortaya koymak saygı duyulacak bir şeydir. Çevrenizde yardıma ihtiyaç duyan insanlara, desteğinize muhtaç projelere, toplumsal çabalara ve benzer pek çok sorunun çözümüne katkı sunmak size kişisel saygınlık kazandırmasının yanında özbenliğinizde de taş üstüne taş koyar. İlham verici ol. Hayata dair sözlerinizde, eylemlerinizde insanlara ilham veren bir kişi olabilmek saygınlığı da beraberinde getirir. Bazı insanların kafasında harika fikirler, harika projeler olsa da bunları dile getirmekten çekinir. Başarısızlık korkusuyla etrafta nasıl karşılanacağını kestirememek konusunda tereddütler yaşar. Bu tarz durumlarda ilham verici, motive edici konuşmalar yaparak bir insanı hayalleri, hedefleri ve vizyonu konusunda yüreklendirmek de saygın bir davranıştır. Topluma kalifiye bir birey katabilmek, buna katkı sunabilmek itibarlı bir davranıştır. Anlamak niyetiyle dinle. Başkalarını can kulağıyla yani anlamak ve kavrayabilmek maksadıyla dinlemek takdir edilesi bir haslettir. Farkında olmasak da karşımızdaki kişiyi dinlerken onun ne söylediğinden çok vereceğimiz cevabı düşünürüz. Bu muhatabımızı ve hikayesini dikkate almadığımızın, daha çok egomuzu öncelediğimizin bir işaretidir. Zaten verdiğimiz cevaplar da genellikle ben merkezci cevaplar olur. Bunun yerine karşıdakini anlayabilmek ve meseleye dair derinlikli sorular yöneltmek saygınlığınızı artıran bir şey olacaktır. Onun sözlerine olan ilginiz muhakkak takdir görecektir. Hayır demeyi bil. İnsanın bazı konularda, bazı durumlarda hayır demekten çekinmemesi gerekir. Şüphesiz her şeyi, her düşünceyi kabullenmek zorunda değilsiniz. Bu konuda suçluluk duymak oldukça yersiz. Doğruluğu ya da gerekliliği konusunda şüphe duyduğunuz her durumda hayır demeyi bir ilke haline getirin. Boşa harcayacak eforunuz ve zamanınız olmadığını, bunun yerine daha önemli şeylere harcamanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Böyle durumlarda ilkeli davranmak size diş bileyenlerden ziyade saygı duyanların sayısını arttıracaktır. Duygularını frenle. Duygusal olgunluk size sükunet kazandıran, tepkilerinizi frenleyen bir şeydir. Bu disiplini kazanmak, sıcak bir olay karşısında bile sakinliği koruyabilmek size saygınlık kazandıran bir şeydir. Çünkü basit bir olayda göstereceğiniz yersiz duygusal tepkiler daha zor durumlarda sizin güvenilirliğinizi tartışmaya açacaktır. Anlık tepkilerle ortaya çıkacak incitici sözler, zarar verici hareketler, utandırıcı durumlar saygınlığınıza zarar verecektir. Duygusal kontrol ve sükunet ise etrafınızdakiler tarafından saygıyla izlenecektir. Başkalarına saygı göster. Eğer saygı gören biri olmak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey başkalarına saygılı olmaktır. Sadece kendisine saygı duyulmasını bekleyen ama etrafına karşı hoyratça davranan kişi psikolojik bir vakadır. Başkalarını gerçekten önemseyebilmek, onların derdiyle dertlenebilmek, sadece egonuza odaklanmadığınızı, ben merkezci olmadığınızı göstermesi açısından önemlidir. Bu sağlıklı iletişim için iki yönlü bir yol açar. Görüşleri, düşünceleri, bakış açıları, inançları, nereden geldikleri gibi noktalar dolayısıyla insanlara saygısızca davranmak bir bumerang gibi size döner ve saygınlığınızı yok eder. Ağzı bozuk olma. Küfürbazlık bir acziyet göstergesidir. Eskiler kötü söz sahibine aittir derler. Ağızdan çıkan sözdeki kötü unsurlar kişinin benliğinin derinliklerindeki irinin ve pisliğin dışa vurumudur. Eğer bir itirazınız varsa bile bunu uygun ve usturuplu söylemek insana yakışır bir şeydir. Küfür aynı zamanda provokatif bir özellik taşır. İletişimin ve diyaloğun yoluna kocaman bir set çeker ve çatışmayı da beraberinde getirir. Çatışmayı körükleyen provokatör bir kişinin saygın olacağını söylemek de abesle iştigal olur. Bahanelere sığınma. Hayat yolculuğunda bazen tümseklere denk geldiğimiz, sendelediğimiz zamanlar olabilir. Karşılaştığımız çeşitli engeller dolayısıyla bazen başarısızlıklar yaşayabiliriz. Böyle durumlarda bahanelere sığınmak yerine hataları sahiplenmek, bundan dersler çıkarmak ve ahvah etmeden çözüme odaklanmak gerekir. Mazeret üretmeden başarısızlıkla yüzleşebilmek, öz eleştiri yapabilmek bireye saygınlık katan bir şeydir. Yaptığın işte en iyi ol. Waldo Emerson bir şiirinde şöyle der: Tepede bir çam olamazsan vadide bir çalı ol. Ama dere kenarındaki en iyi küçük çalı sen olmalısın. Çalı olamazsan bir avuç ot ol. Bir yola neşe ver.
Bir nilüfer olamazsan bir saz ol. Ama göldeki en canlı saz sen olmalısın. Yaptığı işi layıkıyla yapan yetkin insanlar herkes tarafından sevilir ve takdir görür. Bu elbette kısa sürede olacak bir şey değil. Özveri, çaba ve emek ister, ancak bu yola baş koymuş olmak bile insanlarda sizin hakkınızda güzel bir intiba bırakacaktır. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.